Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde tılsım dörtlüsü olarak geliyor. Aslan metaforu cesaret ve güç, çalışkan ve çabalayan, insan kamil ve mürşit mertebesine ulaşan dedi. Şimdi daha çok çevresine güçlü olduğunu, cesaretli olduğunu göstermek isteyen bir enerji içerisinde geliyor. Günün enerjisinde çok böyle çalışan, konuşamadım, çalışan, çabalayan bir görüntü yansıtabilir. Daha çok böyle istediğim her şeyi yaparım, İşte ben çok çalışkanım, çok iyiyim dedi. İyi enerjilerde olduğunu, iyi bir insan olduğunu göstermeye çalışan bir enerjisi var diyebiliriz aklımızdaki kişinin. Yıkım, gölge çalışması, kurban ve mağdur kartı geldi. Şimdi burada en büyük güçlüyüm, cesaretliyim enerjisinde olma sebebi, yani insanlara kendini böyle gösterme sebebi yakın geçmişte yaşadığı bir yıkım olabilir. Açıkçası aklınızdaki kişi kendini çevresindeki insanlara karşı, insanlara kendisini biraz böyle mağdur gösteriyor olabilir. Yani ben çok çabaladım, ben elimden gelen her şeyi yaptım ama işte karşımdaki öyleydi dedi bir enerji içerisinde. Biraz bencil biri gibi hissettirdi. Gölge çalışmasıyla beraber aslında sistem ona karanlık taraflarını gösteriyor. Buradaki karanlık taraf olarak baktığımızda aslında egosu yüksek biri olarak geliyor ve burada kurban gibi görünüyor ama açıkçası kendini kurban gibi hissetmiyor. Bunu biraz böyle kurnazca kullanmak isteyen bir enerji içerisinde diyebiliriz. Yani normalde kurban ya da mağdur hisseden kişiler bilinçaltında da gerçekten bu şekilde kendilerini işte hep benim başıma geliyor, hep böyle olumsuzluklar ya da kötü insanlar bana denk geliyor dediği bir inanca sahiptir. Ama buradaki durum böyle bir inanç değil. Burada sanki öyle bir resim çizilmek isteniyor ki ben hem haksızlığa uğradım ama ona rağmen bak ne kadar ayaktayım, ne kadar güçlüyüm ben dedi. Bir güç gösterisi, ego durumu var diyebiliriz. Şimdi bakın ego kartı da geldi. Denge, özgür irade, yapışık ve yaz kartı. Şimdi burada şöyle bir enerji var. Özgür irade kartıyla beraber bakın kurban kartının altına geldi. Eylemsizlik, seçimlerdir, kararlardır. Aldığımız kararlar doğrultusunda eyleme geçmek ya da eyleme geçmemeyi tercih etmektir. Burada ama sanki işte benim iradem dışında derken aslında kendi iradesiyle verdiği bir karar ya da girdiği bir yol diyebiliriz. Böyle çok bir enerji oluşturdu. Nasıl söylenir? Hiperaktif gibi ama hem heyecanlı hem böyle değişik bir şey var. Anlatamadım ama şimdi burada öyle bir şey var ki insanların odağını başka tarafa çekmek isteyen bir enerjide. Yani burada biraz daha böyle genel olarak bu süreç içerisinde çok canının yandığı aslında bir durumun içerisinden geçmiş olabilir. Ama bunu göstermemek ve bunu kendi için kullanmak isteyen bir enerji içerisinde. Bugünkü enerjiyi sevmedim. Yani farklı biraz kandırma, arkadan iş çevirme durumu var. Bunu neden yapıyor? Tılsım dörtlüsü zaten bize diyor ki benim kaybetme korkum var. Ben kendimi değersiz hissediyorum, layık hissetmiyorum zaten dedi bir bakış açısı var. Bazıları içinde kıskançlığın da çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Buradaki kıskançlık şey gibi ama bazı insanlarda böyle karakter gibi olur ya, her şeyi yani ikili ilişkilerde belki karşınızdaki partnerinize karşı bu tarz duygular belki dozunda olduğunda yapılabilir olabilir diyelim ama buradaki şey şöyle işte o
işte statü olarak şöyle artmış ya da işte iş hayatında şuraya gelmiş, şunu yapmış, bu işte ev almış, bilmem ne yapmış denildiğinde bile karşısındaki insanlara karşı kıskançlık oluşturabilecek bir enerjisi var. Çünkü kendisini güzel şeylere layık görmüyor. Ve bu alanı aslında kapatmak için yani ben çok güçlüyüm, ben çok iyiyim dedi bir durum var. Biraz egosal bir durum var diyebiliriz. Devam edelim. Çocuk gibi ama bir heyecan durumu var diyebiliriz. Şimdi günün enerjisinde ayrıntılı olarak bakarsak iş hayatında neler yaşayabilir? İkili ilişkilerde ve aile. Şimdi kupa yedilisi. Şimdi iş hayatında birçok seçenek olabilir aklınızdaki kişinin. Burada yeni bir şeyler yapma isteği içerisinde olabilir, yenilik düşünüyor olabilir, iş değişikliği istiyor olabilir. Bazen de biraz hayal aleminde yaşamaktan bahseder kupa yedilisi, ayakların yere basmamasından bahseder. Şimdi balık kartı hayallere dalmak, hayal kurmak dedi. Evet. Şimdi burada iş hayatıyla ilgili baktığımızda aslında birçok hayali var, birçok gerçekleştirmek istediği şey var ama bunu genel olarak kapattığı bir durumun içerisinde. Yani düşüncelerini, işle ilgili isteklerini, arzularını çok böyle insanlara yansıtan ya da gösteren bir enerjisi yok. Kendine saklayan bir enerji de diyebiliriz. Bu şöyle, çoğu zaman da kişisel gelişimciler de söyler ya işte planlarınızı anlatmayın gibi. Şimdi oradaki asıl durum enerjinizin değişmemesi adınadır. Çünkü bir şey için adım attığınızda ya da fikir olarak bile o düşünceyi oluşturduğunuzda enerjiniz çok yüksektir. Ama paylaşmaya başladığınızda, şimdi siz kendi yaşadıklarınız ve hayal gücünüze ya da bilgi birikiminize göre bir şeyler düşünürsünüz, üretirsiniz, oluşturursunuz. Ama karşınızdaki insana bunu söylediğinizde, aktardığınızda o kendi hayat tecrübelerinin bilgisine göre değerlendirir ve der ki ya bu çok saçma bir şey, bunu kim ne yapsın der. Belki çok ciddi şekilde para kazanabileceğiniz bir alan, belki çok büyük güzel sonuçlar getirebilecek bir alan. Bir kişinin işte orada kendi vizyonundan kaynaklı diyelim. Yok bu olmaz dediği için o fikir belki de kişinin kendine olan o özgüvensizliği, enerjisinin düşmesi gibi şeylerle gerçekleştirilmeyebilir. O yüzden genel manada aslında bu tarz şeyleri çok fazla insanlara aktarmamak gerektiği söylenir. O enerjinin bozulmaması adına. Çünkü orada pozitif bir enerji verilirse harika ama negatife doğru sizi düşürebilir gibi. Şimdi burada daha çok bu enerjide bu var ama çok bu dedim. Ama aklınızdaki kişide şöyle bir şey var. Kıskançlık ya da böyle bir farklı bir enerjisi var yani. Bugün izleyen arkadaşlarım bana kızacak olabilir ama şimdi normalde belki böyle olmayabilir ama işte bugün karşısına çıkacak bir şey onun daha çok böyle egosal, kıskançlık, değersizlik duygusunu ortaya çıkardığı için böyle bir kıskançlık enerjisi ortaya çıkaracak olabilir. Ama genel manada da biraz altta bu duyguların olduğunu bilmenizde fayda var. Bu süreçte belki o yarasına dokunan bir durum yaşadı ve daha da yükseldi diyebiliriz. O yüzden biraz fesatlık, kıskançlık enerjisi var günün enerjisinde. Şimdi sizinle ilgili neler olabilir dediğimizde kupa onlusu, alyans ve affetmek kartı geldi. Bir kart daha alacağım. Çok güzel bir kupa onlusu. Kule. Şimdi burada farklı bir enerji var. Çünkü o yüzden kart almak istedim. Şimdi kupa onlusu normalde güvenilir bir ilişki içerisinde olmak ve güzel enerjilerin aktif olmasından bahseder. Alyans ve affetmek kartıyla beraber şimdi bu süreçte evlilik konuları ile ilgili bazı hatalar yapmış olabilir. Örneğin evliliğe giderken bir anda bir şeyleri yerle bir etmiş olabilir. Yanlış bir şey yapmış olabilir ve buradan geri dönmüş olabilirsiniz. Ya da evlilikle ilgili bakış açısı, yaklaşımı ya da ilişki gibi de diyebiliriz. İlla evlilik olmasına da gerek yok ama yaptığı hatadan dolayı burada çok ciddi yıkımlara sebep olmuş bir aklınızdaki kişi var. Ve bu yüzden af dileme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
Kule kartı ama birazcık da şeydir, sistemin de devreye girmesinden bahseder. Buraya bir kart daha alalım. Yani olması gereken olmuştur aslında. Para ikilisi, tılsım ikilisi, dengeye gelememek, ikilemlerde kalmak. Şimdi burada biraz şey enerjisi var. İkili ilişkilerin içerisinde biraz sıkıntılı bir durum yaşamış olabilirsiniz. Farklı partnerler vesaire bu tarz bir üçlü bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz. Harekete geçmesi gerekirken, dengeye gelmesi gerekirken, dengeli olması gerekirken bu dengeyi kuramamış bir aklınızdaki kişi var. Ve açıkçası burada sizinle arasındaki o bitiş, bazılarınız için burada tamamen bitme, yani ilişkinin bitmesi gerçekleşmiş olabilir, bitişini konuşmuş olabilirsiniz. Bazıları için de arada ciddi bir kopuş, duygusal kopuş ya da orada sorunların oluşmuş olmasından bahsediyor olabiliriz. Her ne olursa olsun aranızda harekete geçmesi gerekirken bunu yapamayan, daha çok durağan kalan, ne yapacağını bilemeyen bir enerji olmasından kaynaklı bunu yaşamışsınız gibi görünüyor. Yani sistem demiş ki artık dengeye gelmek zorundasın. İşte ne istediğine karar ver. Ne yapmak istediğine karar ver ki yol alabilesin. Evet. O yüzden şu an birazcık bunun pişmanlığını yaşıyor diyebiliriz sizinle ilgili. Ama çok da böyle gösteren bir enerjide değil. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler yaşayabilir dediğimizde sihirbaz, zeytin dalı ve makas kartı geldi. Buraya da bir kart alalım. Şimdi makas ikilemlerin bitmesinden bahseder. Bazı konularda artık netleşmeye başlamaktan bahseder. Zeytin dalıyla beraber. Şimdi burada artık daha sıcak enerjilere geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Aile hayatıyla ilgili diyebiliriz. Kupa Ağası bize sevgiyle mutlu olunabilecek, bazen beklenmedik anda gelen güzel enerjilerden bahseder. Genele baktığımızda artık huzursuzluğun, sıkıntılı süreçlerin geride kalmasını isteyen bir aklınızdaki kişi var. Her ne yaşanıyorsa yaşansın burada aileyle ilgili, işte anne baba olabilir, belki farklı durumlar olabilir. Barış sağlamak istediği, uzlaşmak istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Daha böyle barışçıl enerjilerle harekete geçmek istiyor ve burada biraz sanki alanını koruma isteği var. Daha güçlü hissetme isteğinden kaynaklı olabilir. Kartların, açılımın bütününde hissettiğim şey ego. Ego çok yüksekti. Bu bize bu süreç içerisinde çok ciddi şekilde egosunu incitecek bazı şeylerle karşı karşıya kaldığını da gösteriyor olabilir. İlla çok egolu, çok kendini beğenmiş ya da bencil gibi bir durum olmayabilir ama yaşadığı şey elindekileri kaybetme korkusu ya da belki kendi benliğine, alanına saldırı gibi düşündüğü bazı durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Birçok kişi bunu çok şey yapamayabiliyor. Çünkü bilinçli olarak değerlendiriliyor ama bilinçaltında kişinin yaşadığı travmatik ya da sorunlu bir süreçte farklı bağlamlar kurabiliyor. Yani örneğin işte bir çiçeklerin olduğu ya da bir çiçekçide bir kötü bir olay yaşadıysa orada o travmayla çiçeği bağdaştırabiliyor. O çiçeği görmek ya da çiçekleri görmek, normalde bir insan çiçeği gördüğünde aa ne kadar güzel diyebilir, belki sevinebilir ama travması olan bu tarz bir bağlama yapan, bağdaştıran, özdeşleştiren biri şimdi bu noktada o çiçeği gördüğünde o travması tekrar tetiklenebilir. Negatif bir şey hissedebilir. O yüzden burada da böyle bir durum var diyebiliriz. Bilmiyorum anlatabildim mi ama. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında olanlar bu şekildeydi. Size bakalım. Kupa ıslığı geldiniz. Volkan'ın ruhu, içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir dedi. Şimdi günün enerjisinde artık ciddi şekilde sabrınızın taşmaya başladığı bir sürecin içerisinde olduğunuzu hissedecek olabilirsiniz. Çok zorlayıcı bir süreçten geçmişsiniz ve birçok şeyi kendi içinize atmış olabilirsiniz. Bu içinize atma durumundan kaynaklı o duyguların artık kendini göstermesi, ben buradayım deme durumunu yaşadığınız bir süreçte olabilirsiniz. Artık gerçek manada bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Bakın kupası sevgiyle, aşkla başlamaktır. Yeniliktir, başlamaktır. Aniden gelen aşktır, güzel enerjilerdir. Siz artık bu alana geçmek istiyorsunuz. Sevgiyi ve mutluluğu yaşamak istediğiniz bir süreçtesiniz. Artık o öfke ve kızgınlıktan kurtulmak istediğiniz bir süreçtesiniz.
anlayış, sevgi boyutuna geçiş ve taze başlangıç kartı. Güzel geldi. Yaşadığınız şeylerde aslında işte bu öfke, kızgınlık evet var ama bir şeylerin farkına varmaya başladığınız bir süreçtesiniz. Anlayışınızın yükseldiği bir süreçtesiniz ve işte bu öfke, kızgınlık da evet bunları hissetmek, bunları yok saymamak, neden bunları yaşıyorum'a odaklanmak gerekiyor ve bu noktada biraz daha böyle sevgi boyutuna geçiş enerjisine doğru yönelmeniz gerekiyor. Şimdi üçlü açılımlarda çoğunlukla şeyi söylüyorum. Diyorum ki başkalarını yargılamayın, karşınızdaki kişiyi yargılamayın, kendinizi yargılamayın. Çoğu zaman bunu söylüyorum ama üçlü ilişkilerle ilgili yaptığım açılımlarda tabii ki bunu duymaktan hoşlanmayan arkadaşlar olabiliyor. Evrenin bir işleyişi var ve bu işleyiş 2 artı 2 4 ise yani şu olursa bu olacak demek. Yani ya da yasalarımız belli. İşte bir suç işlersen o suçun karşılığı şudur deniliyor mesela. İlahi yasalar da böyle. Siz ister kabul edin, ister etmeyin. Bir kişiyi yargıladığınızda bakın şey yok. Ben ya da yasalarda şu denmiyor. Sen haklıysan, yargılarsan tamam sen buradan kurtuluyorsun gibi bir şey değil. Diyor ki çok net yargılama. Kendini de yargılama, başkalarını da yargılama. Yargılarsan aynı şeyi sana yaşatırım. Bunu kabul edin ya da etmeyin. Hiç fark etmiyor. Ama kabul eden arkadaşlarım, bu konuda özen gösteren arkadaşlarım hayatına güzellikleri çekmeye başlıyor. Değişmeyen ya da değişmek istemeyen, hala yargılamaya, suçlamaya devam etmek isteyen arkadaşlarım yapabilir. Bu tabii ki özgür irade. Herkes kendi seçimini yapıyor, yaşıyor. Ama verdiğiniz kararın karşılığında ya da yaptığınız davranışın karşılığını alıyorsunuz. Neden alırsınız? Bunun uyarısını yapıyorum sadece. Tabii ki de herkes ister yargılar, ister yargılamaz. Kendi hayat yolculuğu, kendi yaşadıklarını kendi belirliyor herkes. Şu an yaptığınız şeyler yarın ya da bir yıl sonrasının fragmanı şu anki yaşadığınız ya da düşündüğünüz duyguların hepsi. Ön gösterimini yapıyor sistem size. Bunu düşünüyorsan tamam geliyor diyor. O yüzden bunu şey gibi düşünmeyin. İşte o haksız ben niye bunu yapmayayım? Haklı haksız değil olay. Haklı haksızı biz karar vermiyoruz. Vermemeliyiz. Tamam burayı kapatıyorum. O yüzden lütfen buraya bakış açınızı biraz değiştirin. Yani kişilerin haklı ya da haksız olması olay bu değil. Olay sizin kendi alanınızı korumanız. Olay sizin negatif bir şey yaşamamanız adına adım atmanız. Kendiniz için onlar ne yaparsa yapsın. Biri kötü bir şey yapıyorsa, biri düzeni bozuyorsa, birinin canını yakıyorsa siz zannediyor musunuz ki tamam o onun canını yaktı, tamam öyle gitsin. Ya ilahi adalet denen bir şey var. Ya hiçbir şey olmasa şu yolda yürürken ayağına bir taş takılır, düşer yere. Yani buna inanmıyor olmanızı tavsiye ederim. Öyle diyeyim, dilerim ya da. Yani ilahi adalet var. Biri bir şey yapıyorsa, birinin canını yakıyorsa yanına kar kalmaz dedim. Devam ediyorum. Çok heyecanlandım nedense. Kendiniz için yani bir insanın kendine yaptığını başka kimse yapmıyor. O yüzden lütfen kendi hayatınızdaki değişimlere odaklanın. O ne yapıyor, bu ne yapıyor, ne yaparsa yapsın bunu deyin. Ben şunu yapayım ki hayatım böyle güzelleşsin deyin. Tek değiştirebileceğiniz kişi sizsiniz, kendinizsiniz. O yüzden kendinizi değiştirin ki ya da gittiğiniz yoldaki o mutlu etmeyen alanı değiştirin ki güzellikler gelsin hayatınıza. Yansıtma, eril, bilgelik, dönüşüme tereddüt kartı geldi. Şimdi karşınızdaki kişinin çok doğru kişi olduğunu sizin için düşünmüş olabilirsiniz bu zamana kadar. Ancak bu noktada bazı durumları ya da onun sizin için önemli olma durumunun aslında birbirinize yansıtmanızdan kaynaklı olduğunu fark ettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Bilgelik kartı artık yavaş yavaş cevapları kendinizde bulmaya başladığınızı bize gösteriyor. Burada evet değişip dönüşüyorsunuz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Özellikle benim ruh eşim, ruh ikizim diyen arkadaşlarım burada aslında yok ya yok öyle de değilmiş konuşamadım. Öyle de değilmiş. Yani burada bana vermek istediği bir hayat dersi varmış dediğiniz bir durumun içerisine doğru geçiyorsunuz. Ama birçoğunuzda da güvensizlik çok yüksek. O kalp kırıklığını daha geride bırakamamışsınız gibi.
Burayı şifalandırabilmek adına çalışmalar yapmanızda fayda var. Özellikle güvensizlik ve bağlanma ile ilgili sorunlar yaşıyorum diyorsanız kök çakranıza bakabilirsiniz. Kök çakra ile ilgili çalışma yapabilirsiniz. Psikolojik olarak da anne ile ilişkinize bakmanızda fayda var. Anne ya da ebeveyn, size bakan, bakım veren kişi. İstenilmeyen bir çocuk olma durumu. Doğumda bazı sıkıntılar olabiliyor. Küveste kalma ya da anne belli bir süre, çocuk küçükken belli bir süre anneden ayrı kalma gibi durumunuz olduysa eğer, bu alanlarda biraz sıkıntı oluşabiliyor güvensizlikle bağlanma ile ilgili. Bu alanları şifalandırmanız katkı sağlayabilir hayatınıza. Bir kart alacağım sadece. Kılıç Kralı. Yaptığın yanlışların farkına var der. Bu süreçte kendinizi sorgulamanız gereken bir süreçtesiniz. Bunun da yavaş yavaş farkına varıyorsunuz aslında. Özellikle öfke konusunda çok ciddi şekilde bakmanız gerekiyor. Şimdi Volkan'ın ruhunda da bu vardı. Kılıç Kralı'nda da, kılıçlarda, hava grubunda da biraz öfke enerjisi yüksektir. Böyle aniden böyle öfkelenebilirler. Burada da bu enerjiyi daha da böyle ortaya koyuyor diyebiliriz karga ile beraber de. Şimdi bu noktada biraz böyle bilinçaltınıza oradaki o öfkeyi oluşturan asıl duruma bakmanızda fayda var diyebilirim. Daha sakin kalmaya çalışmanız. Belki öfkeyle verdiğiniz kararlar, aldığınız kararlar sizin hayatınıza negatiflikler getirmiş olabilir sizin bakış açınızda. O yüzden bu alanları değiştirip dönüştürmek katkı sağlayabilir. Bunun farkına varabilirsiniz dedi kartlar. Çok konuştum bu açılımda. Affola. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten WhatsApp şifa grubumuza ücretsiz dahil olabilirler. Günlük çalışmalara onlar da katılabilirler. Hoşça kalın.